Oturun izleyin bu videoyu arkadaşlar. Çünkü bütün detaylara yer vereceğiz. Toplu taşıma araçları burada ücretsiz. Şöyle bir şey geldi başımıza. Az önceki pastanede 130 yazıyor ürünün karşısında. Ödemeye geldiği zaman bize 800 olduğunu söyledi iki parça ürünün. Buraya gelmeden önce havaalanında yapabileceğiniz bazı işlemler var. Bunlardan biri internet. Yani yaklaşık 100 liraya geliyor. Yarım kilosu. Booking'den biz baktık. 3 gün 2 kişi 18 bin liraya denk geliyor. TL bazında düşünürseniz. Değişiklik olarak marul yemekle başladım. Türkiye'de yaptığım şey değil. Değerli dostlarım, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Ülke sınırlarından çıktık. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dayız. Belgrad'a gelmek isteyenler var. Belgrad'a gelmeden bile bu vlogu izleyerek gezmiş kadar olursunuz. İyi tarafları nedir, kötü tarafları nedir? Gerçekten internette anlatıldığı gibi bir yer mi? Gelmeden önce nasıl hazırlıklar yapmanız gerekiyor? Bunları da böyle güzel güzel anlatacağız. Bir yandan beraber gezeceğiz ve ondan Ülkemize sonra geri döneceğiz. ülkemize geri döneceğiz. Meşhur Knez Mihailova Caddesi'ndeyiz. En önemli caddelerinden biri. Bizdeki İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz İstanbul'daki. Thank you. Have a nice day. 5825 dinar. Böyle bir exchange ile karşılaşacaksınız hemen havaalanlarında. Zaten Belgrad'ın içinde birçok döviz bürosu bulmanız mümkün. Önce parayı koymanız lazım. Burada hangi tuşa basayım diye uğraşmayın, düşünmeyin. Birçok kişinin biz böyle uğraştığını gördük. Önce parayı koyacaksınız. Bu kadar. Otomatik olarak ne kadar yaptığını Sırp bazında gösterecek. Fişinizi ve paranızı alacaksınız. Bu kadar. Giriş işlemlerimizi de yapıyoruz. Şehir verginizi muhakkak ödeyin arkadaşlar. Onun belgesini alın. Çünkü buradan çıkarken Türkiye'ye dönüş sırasında pasaport işlemlerinde sorun yaşayabilirsiniz, yaşamayabilirsiniz de. Belki sistemde görüyorlardır. Burası hemen resepsiyonun önünde bulunan bar kısmı. Şöyle bakın, burada bir insanların kahve içtiği bir lobi var. Restoran kısmı var. Yine burada kapalı restoran kısmı var. Hemen buradan yine şu kapıdan odalara çıkabiliyorsunuz. Zaten odanın tanıtımını da yapacağım size. Bakın arkadaşlar, bu da şehir vergisi 960 dinar, yaklaşık 9-10 euro. Belgrad merkezde bulunan, hatta Knez Mihailova Caddesi'ne yakın olan Zepter Otel'deyiz arkadaşlar. Hemen burada böyle bir yatak odası ve televizyon karşılıyor bizi. Klimayı yönetebileceğiniz, kumandayı yönetebileceğiniz bir alan var. Buradan diğer odaya geçiyorsunuz. Hemen burada eşyalarınızı, giysilerinizi koyabileceğiniz bir alan var. Şu ne işe yarıyor diye sorarsanız bunu çekiyorsunuz. Boy hizasına getirip rahatlıkla asabilirsiniz. Burada yine güzel böyle bir bölme yapmışlar. Kahve makinesi var. Kapsül kullanabileceğiniz böyle İtalyan kahvesi var ama çok kaliteli değil. Bardaklarımız, su ısıtıcımız. Burada mini barımız var. Bunları kullanmak ücretli ama dışarıdan eşyanızı getirebiliyorsunuz. 2 kişilik bir masa var. Hava temizleyici var. Odanın içinde yine büyük bir akıllı televizyon var. YouTube falan kullanabiliyorsunuz. Burada yine bir dolap var. Kasayı kullanabiliyorsunuz. Bir şifre belirleyip. Banyosu çok keyifli, geniş. Burada birçok ürünü bulabilirsiniz. İşte diş fırçasından tutun kulak temizleyici, diş macunu, sabun, aklınıza ne geliyorsa. Duş kabini çok güzel. Duş alma alanınız oldukça ferah. Bornoz, havlu fazla. Burası 4 yıldızlı bu arada arkadaşlar. Kahvaltı dahil değildi. Normalde dahil diye aldık ama dahil değilmiş. Booking'den biz baktık. 3 gün 2 kişi 18 bin liraya denk geliyor TL bazında düşünürseniz. Merkezde. Burayla ilgili bu bilgiyi de vereyim, en azından karşılaşma yaparsınız, araştırabilirsiniz de. Şimdi yavaş yavaş otelden çıkalım. Muhakkak yorumlara bırakın. Belgrad'a geldiyseniz deneyimlerinizi yazın. Takipleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz çok önemli benim için. Bayağı emek harcıyorum. Güzel de geri dönüşler alıyorum. Eksik olmayınız efendim. Sırbistan'a Balkanların kalbi diyebiliriz. Burası hem Roma İmparatorluğundan hem Bizans İmparatorluğundan, Osmanlı İmparatorluğundan zamanında çok etkilenmiş bir bölge. Hem Doğu kültürünü hem Batı kültürünü çok iyi yansıtabiliyor. Karambole 2 tane mağaza gezdin hemen. Nasıl fiyatlar? Fiyat bilgisi ver bakalım. Bir tık altı sadece. Çok Türkiye'ye azaldı, göre mi? evet, çok Buranın azaldı. para birimi Sırp dinarı. Örneğin işte 1000 Sırp dinarı ise bunu 3'e bölün. 300 üstüne de böyle bir 50-60 lira ekleyin. 360 liraya gibi geliyor. 1/3'ü düşünebilirsiniz.
Ama tabii böyle 200-300 Sırp dinarından aşağı bir şey yok. Yani bir yerde en ucuz yemek yemek isteseniz bile 300-400. Bu da Kıyafetler de öyle. 1000 dinardan aşağı yoktu şeylerde de. tişörtlerde vesaire. Çok ucuz olduğunu söylüyorlar internette ama o kadar da ucuz bir ülke değil arkadaşlar. Onu bilerek gelin. Orada ben giderim, giysilerimi alırım, işte onu alırım, bunu alırım derseniz çok büyük bir kar elde etmiş olmazsınız. Bu çok önemli bir bilgi çünkü buraya gelmeden önce havaalanında yapabileceğiniz bazı işlemler var. Bunlardan biri internet. Hangi uygulamayı indiriyorduk? Gelmeden önce bir satın aldık. Evet. Holafly. Holafly olması gerekiyor. Öyleydi. Holafly uygulamasından eSIM olarak. eSIM. Yani evet. Ekstra bir sim kartı takmıyoruz. Evet, telefonun da eSIM'i desteklemesi gerekiyor. Onu da kontrol etmek. O da ay- yazıyordu internet uygulamada. Telefonun destekliyor mu, desteklemiyor mu diye. Hangi maille kaydoluyorsanız, satın alıyorsanız o maile kod geliyor. Bizde iPhone var. iPhone'a uygulamayı indirdik. Ben kendim giriş yaptım. Sonra aktive et dedim ve birden internet yüklendi. Buraya geldiğimde yüklendi. Türkiye sınırları içinde aktif olmuyor, konumu Yok. görüyor. Daha sonra otomatik tanımlamış oluyor. Ne kadar ödedik? 3 günlük için ben bir de böyle internette dolanırken kod buldum. İnsanlar kod paylaşıyor. Mesela şu an bizde de var bir kod. %5 gibi bir indirim yapmış oluyor. Tamam. 750 mi 780 mi öyle bir şey aldık. 3 günün ama TL bazında mı söylüyorsun? evet, Tamam. TL bazında. Çok hızlı internet ve sınırsız Evet. internet. Bence muhteşem bir uygulama. Arka plandan göstereyim. Ücretsiz internet var mı diye baktım. Ücretsiz internet var şu an. Mesela bu Kenez Mihailova Caddesi'nde ücretsiz interneti kullanabiliyoruz. Ama her yerde yok. Otelin içinde de var ve interneti gerçekten çok hızlı. Ulaşımla ilgili birkaç şey söyleyelim. Havaalanında indikten sonra zaten havaalanından çıkış yaptıktan sonra dar bir alan. Hemen yol geçiyor önünden. Otobüslerin işte dolmuşların geçtiği bir yol var. Orada kalabalığı görürsünüz. Duraklar var. Duraklar bekliyorsunuz. Normalde 70 ve 72 numaralı otobüsler Belgrad'a geliyor merkeze. Çok toplu taşıma araçlarını kullanmanıza gerek yok ve toplu taşıma araçları burada ücretsiz. Yaklaşık böyle 40-50 dakika sürüyor. Ya da A1 numaralı dolmuşa binebilirsiniz. Kişi başı 400 Sırp dinarı. Yani 2 kişi 800 Sırp dinarı. Bu da yaklaşık olarak 350-400 lira gibi bir rakam yapıyor 2 kişi. Bu arada şöyle bir şey de ekleyeyim. 1000 Sırp dinarından aşağıya para olmasın yanınızda. Yani 1000 bir sürü 1000 Sırp dinarı olsun. Evet. Çok aşağısı kurtarmıyor. Boşu boşuna taşıyor gibisiniz. Sürekli sayıyoruz. 100. 100 Sırp dinarının pek bir önemi yokmuş gibi hissediyorsunuz. Belki 2000'lik su bank alabilir. Küçük su belki. O da yani evet küçük 70 su. 80 90 Sırp dinarı filan sular. 100 Sırp dinarını aldık dün işte. Özellikle merkezde olan bir otel tercih edin. Bu çok önemli. Kahvaltısı olsun. Buranın otelleri oldukça iyi, güzel. Dün de burası çok doluydu. Şimdi kahvaltı etmedik ya. Bir bakalım içeriye. Hatta burada fiyatlar da var. Oradan bakalım fiyatlara. Şöyle insanları da çekmeden. Bakın buraya ön tarafa oturma yerleri de yapmışlar. Şöyle içeriye bakalım. Gelin, girelim. Buranın zaten özellikle kruvasanlarını çok met ediyorlar. Sandviçler var. Bakın fiyatları şöyle gösterelim. Fiyatlar aslında uygun burada. Bakın 400, 320, 320. Zaten bu fiyattan aşağıda yiyecek bir şey bulmanız mümkün değil. En ucuz şeyler sandviçler. Atıştırabilirsiniz. Oldukça böyle zengin. Şöyle tabakların içine bakın ton balıklı salatalar yapmışlar. Krepler. 2 tane biz tavuklu sandviç aldık şuradan. Gördüğünüz gibi Sırpça yazıp burada iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bence kahvaltı için çok güzel bir yere geldik. Karamarlı, soğanlı, balıklı sandviçler de var yukarıda. Bir tane de kruvasan alalım. Mogulida uzman croissant saat çikolata. 1260. Yaklaşık 450-500 liraya geliyor. Thank you. 2 tane tavuklu sandviç, 1 tane kruvasan, çikolatalı, 2 tane kahve. Bence çok iyi. Sandviçin içini de göstereceğim size. Bakın. Mısır parçacıkları da koymuşlar. Oldukça büyük, doyurucu bir sandviç. Kruvasanımız da bu şekilde çikolatalı. Çok güzel. İyi mi? Oldukça başarılı. Çok lezzetli. Yalnız bir şey dikkatimizi çekti. Sokakta hiç sokak hayvanı gördün mü? Kedi, köpek. Sadece kuşlar var. Kuşlar var, güvercinler var. Bir tane kedi, köpek görmedik henüz daha sokakta. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi çok bilemiyorum şu an. Burada bayağı tavuk tüketiyorlar. Dikkatimi çekti. Evet.
Çok doyuyoruz değil mi? 500 liraya 2 kahve, 1 kruvasan, 2 tane de tavuklu, Sandviç. kocaman sandviç. Oldukça doyurucu. Güzel mi? İçinde çeşit çeşit sos var. O kadar iddialı yani. Tertemizler. Tertemizler ve şöyle bir faktör var. Ekmekleri çok lezzetli oluyor. Hamur işlerini iyi yapıyor anladığım kadarıyla Sırplar. Bu yüzden ayaküstü yiyecekler de lezzetli oluyor. Lezzeti daha da arttırıyor. Deneyelim bakalım. Nasıl? Bunu var ya, her öğün sonrası yersin. Sadece bir tık şekeri fazla. Gerçekten çok güzel ya. Lokum gibi eriyor. Bazı kruvasanlar yediğiniz zaman kıtır kıtır şeker tadı geliyor ya. Bunda böyle bir şey yok. Rahatsız etmiyor. Direkt eriyor gidiyor ağzınızda. Sen buna bayılırsın. Hıvala vidimose. Teşekkürler, sonra görüşürüz dedim. Evet, yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edelim. Kenez Mihailova Caddesi'nde yürüyoruz. Bakın her yer tarihi yapılarla dolu arkadaşlar. Sakin, geniş bir cadde. Bildiğimiz mağazaları görmeniz de mümkün buralarda. Buradaki insanlar çok sıcakkanlılar. Yardımcı oluyorlar her şeye. İngilizce bilmiyorlar. Bilmek zorunda da Bilmek değiller. zorunda aynen değiller. Biz de yapay zekayı kullanarak Sırpça öğreniyoruz. Her şeyi Sırpça dile getirmeye çalışıyoruz. Porsiyonları çok büyük. 2 kişi doyuyorsunuz bir porsiyon yemekle. Yerel birası güzeldi. Sen Evet, beğendin. yerel birasını ben beğendim. Sokakları düzenli, temiz bir şehir. Ama şeyler mesela trafik kurallarına uyup uymama aynı bizimkiler gibi. Gördüm kaç kere ışıkta geçiyor araba, umurumda bile değil. Sokak lezzetleri var. Bir şey dikkatini çekti mi? Temiz bir şehir. Abuk subuk her yerde çöp bulmak mümkün değil. Muhtemelen çok düzenli bir şekilde temizleniyor buralar. Evet, sosis de seviyorlar mesela. Hindistan mantığıyla. Konser verilecek herhalde. Şöyle halka açık. Burada da böyle stand açmışlar. Satış yapıyorlar. Süs eşyaları vesaire. Dondurmacı var. Bunlar ne satışı bilmiyorum. Evet, burada böyle büyük bir AVM. AVM'ye girişi. Tabii AVM'ye girmeyeceğiz. Girmek de istemiyoruz. Buradaki güvercinler insanlara çok alışmış. Evet, caddeyi bitirdikten sonra kısa süren bir cadde, çok uzun bir cadde değil. Kenez Mihailova Caddesi'ni bitirdikten sonra böyle bir ana yolla karşılaşıyoruz ve karşıda Kalemegdan Kalesi ve parkı var. Şöyle ileride aradan ortadan bakarsanız orada bir anıt da var. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada yürüyüş yapabiliyorsunuz yine. Devam edebiliyorsunuz yürüyüşünüze. Yaya geçidinden geçerken size birkaç bilgi vereyim. Burada Sırbistan'ı, Belgrad'ı çevreleyen Tuna ve Sava nehirleri var arkadaşlar. Sava Nehri küçük bir nehir ama Tuna Nehri bu Almanya'nın kara orman taraflarından doğan bir nehir. Yaklaşık böyle bir 6-7 ülkeyi falan dolaşıyor yanlış hatırlamıyorsam. Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan. En son Sırbistan'da son bulan bir nehir. Bakın park alanına girdik, yine yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yine karşıda böyle yanlarda hediyelik eşya satan yerler var. Aynılarını Karadağ'da da mı görmüştük? Benzer şeyler. Toptancılar aynı arada. Kendileri yaptıklarını söylüyorlar ama Bakın bu park farklı kollardan yollarla birleşmiş. Tarihi bir meydan olduğu için her taraftan ulaşım oldukça kolay bu meydana. Belgrad'ın, yani Sırbistan'ın başkentinin, merkezinin en önemli özelliklerinden biri yürüyerek her yere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Yani en fazla belki yarım saat yürürsünüz. Kalemegdan Kalesi, anıtın hemen arkasında. Birazdan oraya doğru da yürüyeceğiz. Kalemegdan Kalesi M.Ö. 2. yüzyılda yapılmış. Temelleri o zaman atılmış. Yine Roma İmparatorluğu döneminde. Aslında kale meydanı demekmiş. Kalemegdan. İsmini de Osmanlılar kullanıyor. Arapça kelimeler bunlar. Kale ve meydan kelimelerinden oluşan bir isme sahip Kalemegdan. Bu sadece bir aslında kale değil, büyük bir meydanı da barındırıyor içerisinde ama yine içinde sanat galerileri var, heykeller var, resim sanatıyla ilgili bölümler var. Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan bir kale burası.
Buranın harika bir manzarası var. Şimdi o manzaraya doğru yürüyelim beraber. Yine Tuna ve Sava nehirlerini gören, etrafında da çok güzel yürüyüş alanları var. Çok keyif alacaksınız arkadaşlar. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim yine. Ben YouTube'dan elde ettiğim gelirlerle sokak hayvanlarını besliyorum, tedavi ettiriyorum. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum. Süper teşekkürü unutmayın. Hype özelliği açıldı artık. Hype özelliğini muhakkak kullanın. Beğeni ve yorumlarınızı, takiplerinizi zaten bekliyorum. Benim için önemli destekleriniz. Manzarayı merak ettim. Evet, tatile gelen Türkleri görmeniz oldukça mümkün. Karadağ kadar olmasa da burada da hatırı sayılır bir Türk potansiyeli var. Kale duvarlarının kızıl bir yapısı var. Evet, yüksek duvarlarla korunmuş. Almaşık duvar dediğimiz bir örgüyle yapmışlar. Yani nedir almaşık duvar? Şöyle işte 2 tane koydunuz. Bu aradaki boşluğu kapatmak için üsttekini bunun ortasına alırsınız taşın. Yani bu sıra halinde dizilir. Buna almaşık duvar denir. Bakın burayla ilgili böyle görseller koymuşlar. Burada kalenin surun bir parçası var. O iyice biraz deforme olmuş ama buradaki ev mimarisinde rahat bir şekilde görebilirsiniz. Oldukça manzaranın dokusunu bozmadan yapılmış evler. Rahatsız etmiyor. Virzak Tower, Virzak Kulesi. 15. yüzyılın ilk yarısından kalma küçük bir feodal kalıntıları yer almaktadır. Bakın ya bunları tek tek okumayacağım size arkadaşlar. Burası bir manastır. 1389, 14. yüzyılda başlamış. 15. yüzyılın sonlarına doğru biten bir kilise, manastır daha doğrusu. Hemen yine dipnot vereyim size bilgi. Manastır ve kilise arasındaki fark şudur. Manastır biraz daha şehir merkezlerinin dışına yapılan, inziva mantığı içeren ibadet yerlerine denir. Boyut olarak herhangi bir standardı yoktur. Küçük de yapılabiliyor bunlar. Çok büyük de yapılabiliyor. Ama kilise dediğimiz, katedral dediğimiz yerler biraz daha şehir merkezlerinde yapılır. Bir de kiliselerin çok küçüğü vardır arkadaşlar. Bizdeki mescit mantığı. Onlar genellikle su akarının yanına yapılan, şehir merkezlerinde değil de biraz daha kırsal kesimde, merkezden biraz uzaklara yapılan, su ihtiyacı da rahat karşılansın diye onların ismine de ayazma denir. Her yer tertemiz arkadaşlar. Hemen şurada bir kapı var. Kalenin içine de gireceğiz. İşte Tuna Nehri'nin harika manzarası arkadaşlar. Havaalanından gelen servisler halkı çizerek tekrar havaalanına gidiyor arkadaşlar. Yani Tuna Nehri'nin etrafında biraz dönüyor gibi oluyor. İki tarafta da belli noktalarda duruyor ve ulaşımı rahat bir şekilde sağlıyorsunuz. Evet bakın burada bir kafe var. Şurası ne? Burada yerin altına güzel tarihi bir bölmeye kafe yapmışlar. Bakın görkemli, yüksek bir yere heykel yapmışlar. Oldukça görkemli görünüyor. Güzel bir manzara ve aurası var gerçekten. Burası da Belgrad'ın en ünlü zafer anıtlarından biri. 1928 yılında Belgrad'ın hem Osmanlılara hem de Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na karşı kazandığı zaferleri kutlamak için yapılmış. Bu heykel bir savaşçıyı temsil ediyor. Elinde bir kılıç, bir de barışı simgeleyen bir tane güvercin var. Anadan üreyen bir savaşçı. Acaba çıplak olması neyi temsil ediyor? Muhtemelen işte barışı metaforlarından biri. Cinsel organlarının küçük yapılmasının sebebi daha güçlü güçlü mü? olduklarını Öyle bir mı şey mi? simgeliyor? Öyle bir Evet şey mi? olabilir. Tam Bak ben bunu hatırlamıyorum. duymamıştım. Burada hem Sava hem de Tuna nehirlerine bakan bir heykel burası. Şuradan bakın. Uçtan bir manzara göstereyim size. Buradan daha geniş görebiliyoruz manzarayı. Şurası lavabo mu acaba? Girilmez yazıyor. Diğer müzenin girişi. Bakın arkadaşlar. Burada böyle küçük odalar var. Çok ilginç ya. Çok serin. Yukarı çıkan basamaklar. Oldukça alçak.
Bakın uzun dar bir koridor. Hep böyle solda sağda tarihi fotoğraflar var. İşte savaşı simgeleyen, yerel halka eğitim sistemini gösteren. Şöyle hızlıca geçiyorum. Tek tek üzerinde duramam. Evet güzel, bakın burada gezebileceğiniz böyle alanları yapmışlar. Kimse de buraya tahrip etmemiş. Şöyle tepeye çıkayım. Bak, insanlar var, banklar var. Evet burası bu park alanının, tarihi kale alanının en uç, en tepe noktası. Bakın Sırbistan'da şu alanlardan sıkça görmeniz mümkün. Yürüyüş alanlarının, park alanlarının genişliğini görüyor musunuz? Bu alan da zaten bu bulunduğum kalenin içine dahil olan bir alan. Tuna Nehri'ne kadar uzanıyor. Şimdi Tuğçe çıkar beni bulamaz, panik yapar. Acaba başka bir yerden mi çıktım, kayboldum mu? Evet, az önce girdiğim yeri anlatıyor bir rehber. Hafana denilen Stargaska bölgesi var. Stargaska Bohem mahallesi olarak da geçiyor. İşte taş evleri, taverna, meyhaneler, yemek alanları vesaire varmış. Ve bunun dışında tabii Tesla Müzesi. Şimdi Tesla Müzesi'ne doğru yürüyelim mi? Tamam, Hem burada mı? Ha, Evet, tamam. yakın bir yerde yürüyerek zaten dediğim gibi her yere gidebiliyoruz. Tesla Müzesi'nin arkasında da yine çok güzel doğal bir park alanı varmış ve bir kilise varmış. Hem orayı da bir görürüz. Bakın arkadaşlar, savaş dönemi kullanılan silahlar. Oraya ben de gireyim. Burada bir galeri var. Bak burada dinozor park var hayatım. Buradan dinozorları seven ilgili kişiye de selam olsun. Nerede bakayım dinozorlar? Her yerde dinozor var işte bak. Ücretliymiş. Çocuk 350, yetişkin 450. Yani 150 liraya geliyor yetişkin kişi başı. Girdiğimiz kapıydı zaten. Saat kaç şu an? Saat 3. 3. Biraz evet, kalabalıklaşmaya başladı bakın. Biraz cadde. Mekanlar dolmaya başlamış. Evet, bu cadde üzerinden direkt Nikola Tesla Müzesi'ne doğru gidebilirsiniz arkadaşlar. Kapı 1,5 kilometre buradan. tamam, her kapı Tesla'ya açılıyor. Sokaklarını yürüyorsunuz, tuvaletiniz geldi, çok su içtiniz, yemek yediniz vesaire. Nerede tuvalete girebilirsiniz? İnanın hiçbir fikrim yok benim de. Burada böyle eğlenceler yapılıyor bakın çocuklar için. Bakın geniş yolları var, toplu taşıma araçları yeni. Çok bir trafiği yok. Buranın taksileri beyaz arkadaşlar. Taksiler pahalı. Mesela havaalanından buraya ne kadar? 3500 Sırp dinara falan yapıyor. Yani Çok daha fazla. 1000 liraya falan geliyor. 1000-1200 lira arası bir rakam. Eğer içeriden fişini alırsan öyle, dışarıdan binersen 50 euroya kadar çıkıyor. Diyorlar ne kadar ucuz. 2000 dinar, 1000 dinar. Aa. Meğersem 26.000 dinar. Bir sıfır daha fazlaymış paraları. Tesla Müzesi'ne giderken şöyle Moskova Oteli sağınıza alın. Bu cadde üzerinden devam edin. İleriden soldan dönüyorsunuz zaten. Ay, evet, nachos falan var. Nachos. Ha, Meksika mutfağı. Evet. Tesla Müzesi'ne giderken oldukça böyle tarihi yapıların yanından, cadde kenarından ilerleyerek gidiyorsunuz. Sıkılmıyorsunuz. Görsel bir şölen yaşıyorsunuz. Hem eski Adalet Sarayı hem de yeni parlamento binasını görüyorsunuz. Muhtemelen burası eski saray kısmı.
Burası da parlamento binası. Eski sarayı ve parlamento binasının önünden geçerek bu yoldan Tesla Müzesi'ne doğru devam edebiliriz. Yani Google Maps orayı gösteriyor. Oradan girmeyin. Güvenlik hem İngilizce bilmiyor hem de geri gönderiyor. Evet, yani bu arka taraftan gitmeyin, sol taraftan. Bizim maksimum denk geldiğimiz trafik bu. Müzede kredi kartı geçerli değil, euro da geçerli değil. Dinar istiyorlar, cash. Ya her yerde hemen hemen kredi kartı kullanmanızı istemiyorlar, restoranlar hariç. Onun dışında yanınızda bol bol Sırp dinarı taşımak durumundasınız. Acıktın mı? Evet, kalan tavuk sandviçini yiyorsun değil mi şimdi? Tramvay yolunun olduğu bir sokağa çıkıyor. Buradan karşıya geçebiliyoruz. İstanbul'dan bir tık daha az kalabalık. Yoksa baksana sokaklarda arabalar hep park etmiş, geçecek yer az. Evet. Cihangir de böyle. 170 Sırp dinarı. Yani 50 lira 2 su. Şöyle geldik. Biraz da kuyruk varmış ya. Umarım içeride çekim yapabiliriz ha. Nikola Tesla Müzesi, dünyaca ünlü bilim insanı Nikola Tesla'nın hayatı ve çalışmaları üzerine kurulmuş bir müze aslında. 1952 yılında açılmış. Burada Tesla'nın kişisel eşyaları da var. İcatlarının korunduğu alanlar da var. Belgeleri, çizimleri, hatta kişisel mektupları sergileniyormuş. Müzede ayrıca Tesla'nın küllerinin saklandığı özel bir küre şeklinde urna da bulunuyor. Nikola Tesla 1856 yılında Hırvatistan'da doğan Sırp ve böyle Amerikan kökenli bir bilim adamı aslında. Alternatif akımı, X-ray'i, işte uzaktan kumanda, mikrodalga gibi icatları bulunan önemli bir bilim adamı. Yaşlandıkça yalnızlaşıyor ve bir otel odasında ölü bulunuyor. Elektriğin çocuğu olarak bilinir. İnsanlara ücretsiz bir şekilde kablosuz olarak elektriği kullanmalarını istiyor. Fakat hükümetler, o günkü sistem buna izin vermiyor. Bakın bu Tesla bobini arkadaşlar. Kablosuz elektrik akımının icadı bu. Bakın küçük bobinler var ileride. Koca bir şehre, ülkeye bu bobini kullanarak elektrik akımını kablosuz bir şekilde sağlayabiliyor. Bütün her yere. Bu arada arkadaşlar sıra beklerken minimum 10 kişi olursa eğer 800 yerine kişi başı 500 Sırp dinarı ödüyorsunuz. Biz de 11 kişi bir araya geldik. Kişi başı 500 lira verdik. 2 kişiden 600 Sırp dinarı kar elde etmiş olduk. Bilginiz olsun. Nikola Tesla'nın artık ileriki yaşları bu. Şurada da daha yaşlanmış halini görüyorsunuz. Muhtemelen ölüm tarihine yakın bunlar. Balmumu heykeli, büstleri var burada. Kişisel eşyaları var arkadaşlar. Bakın ayakkabıları, şapkaları. Çok güzel bir tablosu var ileride. Biraz çekimi gizli gizli yapmaya çalışıyorum. Fotoğraf çekimi serbest ama video çekimi yasak. Rina and Del here, tour guide today. Your tour will consist of a few parts. The first will be a short 15-minute tour about Tesla's life and accomplishments, and then we'll begin the more interesting technical part. It's the most suitable, the most deserving, and whispers the secret in their ear. It was perhaps the most significant step towards creating the second industrial revolution. There will be a formation of lightning between the middle part and the sphere. Evet arkadaşlar şu an elektrik kablosu, elektrik ağının deneyini yapacak, gösterecek. Okay, first lightning in 3, 2, 1. Second one, 3, 2, 1. And third one, 3, 2, 1. Bugün elektrik faturası ödüyorsak Edison yüzünden arkadaşlar. Tesla'ya kalsaydı şu an fatura ödemiyorduk. And again, if we could shift to the right so that everyone can come closer. And let's see what happens when I hold it further away. Çarpılma aşkım. Please, 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 please. Thank you. Evet, küllerinin bulunduğu oda.
Çok güzel saklamışlar. İstediğimiz bir boşluğu, anlamlı bir boşluğu yine anlamlı bir şekilde kapattık Tesla Müzesi'ne Evet. gezerek. Princess Puff. Tatlıcı, tek bir tatlı var içeride. Kemal Paşa tatlısı gibi ya. Bu ne ya? Çikolatalı var. Mandalinalı var. Beyaz çikolatalı var. Evet. Karamelli var. Çikolatalı mı deniyoruz? O zaman çikolata badem değil. Tamam, çikolatalı bademli deneyelim. Yani yaklaşık 100 liraya falan geliyor yaklaşık bir tanesi. Nasıl bir şey? Tarif et bakayım. Anlayamadıysan büyük bir ısırık daha al. İçine bakayım, çevir bakayım. Evet, çikolata badem dolgulu. Sanki bisküvileri böyle kıtır kıtır yapmışsın, parçalamışsın. Evet. İçine de şey koymuşsun, krema koymuşsun gibi. Bak çikolatayla yapıştırmışlar bir de onu. Kaç şeker. Türkiye'de bu tutmaz mesela. Tutmaz değil mi? Asla. Peki Türkiye'den neye benziyor? Hangi tatlıya benziyor? Hiçbir tatlıya benzemiyor. Benzemiyor mu? Gerçekten benim yemek yapmam gibi bir şey yani. Dışarıdan kokoya benzettim ben biraz. Böyle Hindistan cevizini kavururlar ya yaparlar. Yok hiç alakası. Alakası yok. Tadına bakabilir miyim? Ha, biraz yumuşak bir şeymiş bu. Evet. Hop dedim. Yalnız ben sevdim bunu ya. Sen seversin. Bu Türkiye'de deli gibi tutar. Ya, O zaman ver de yiyeyim. Yiyorsun. alıyor ben yok. Sevdim dolgulu bir bakınca. Sabahtan beri yiyor ya. Bir parça verdi ona arkadaş ya. Neye benzettin? Puding. Bildiğin bisküvi pastası yaparlar ya, önce puding yaparlar. O tarz bir şey olabilir İçindeki evet. biraz daha bunun kalitelisi gibiydi ama ben dışındaki kıtırı falan o çikolatası tadını sevdim yani. Sen sevmedin. Ben ona para vermem. Ben 3 tane yerim. Bir dahaki sefere 5 tane yiyeceğim. Bizim Türk tatlıları var ya of. Şimdi onu tartışmıyoruz zaten canım. Of Türk ya. tatlılarıyla şimdi ne ilgisi var? Yanından bile geçemez. Canım ülkem seni çok özledim. Bir de şöyle akşam saatlerinde gösterelim istedik size arkadaşlar. Kenez Mihailova Caddesi'ndeyiz. Bakın burası da bir eczane arkadaşlar. Eczanenin içini göstermek isterim size. Ne? Çeşnili. Evet. Burada farklı dönerler var. Fiyatlar da bunlar. Bakın. ...9'da büyük ölçüde tüm marketler kapanıyor. Burada bakın ama burası non-stop'mış. Maxi. Burada DM var. Bunlar işte gratis gibi yerler. Şöyle manav reyonundan paketlenmiş yeşilliklerden başlayalım. 90, 100. Bakın bunlar bizim ülkemizde çok pahalı. Burada yaklaşık 30 liraya geliyor paketler. Hemen bira fiyatları. Karadağ'ın yerel birası bu. Yani toplamda 25 liraya falan geliyor. Yani burada meyveler var. Adet fiyatı bu arada bunlar. Süt ürünlerine bakalım arkadaşlar. Bakın hızlıca göstereyim size. Yoğurtlar, meyveli sütler falan 25-30 lira civarında. Evet, protein ürünleri hemen hemen Türkiye'de oldukça pahalı olur. Burada da yaklaşık 50 lira. Yani hemen hemen aynı. İçecekler biraz daha fazla 60-70 lira. Sütler işte 30 lira, 35 lira, 40 lira. Evet, burada biraz daha farklı bir süt var mesela. O da yaklaşık 40-50 lira arasında. Ucuz değil arkadaşlar Sırbistan. İnanın ucuz değil yani. 50 lira mesela bu peynir. Hani düşündüğünüz zaman. Bu 100 lira. Kaşar peynirleri evet burada da pahalı. Bakın yaklaşık 250-300 lira arası ama tabii bu 400 grama yakın. Yani yarım kiloya yakın bir kaşar peyniri.
Bakın farklı makarna, pasta çeşitleri. Paket ekmek arkadaşlar. 2 tane hamburger ekmeği var örneğin burada. Ne kadar? 125 lira. Yaklaşık 40-50 lira. Lavaşlar var bakın yaklaşık 100 liraya yakın. Şu mesela 80 lira, bu 100 liraya yakın. Bu somon ekmekler var sanırım. Evet. 20-25 lira. Patates var mesela 30 lira. Soğan var 15 lira. Havuç 20 lira. Şarküteri bölümüne gelelim. Burada dilimlenmiş hazır olan ürünler var. Farklı peynir çeşitleri bakın arkadaşlar. Şunlar biraz daha pahalı. Yaklaşık 125 lira, 100 lira. Uygun. Aslında şarküteri bizden daha uygun. Bakın et ürünleri burada, şarküteri et ürünleri çok daha uygun oluyor. Mesela muhtemelen domuz, işte dana, kuzu. 50 lira bakın şu paketler. Türk lirası bazına düşündüğünüzde. Bunlar 50 liradan daha ucuza geliyor. Yine fümeler. Bakın pastırma şeyleri, domuz pastırması, hindi füme. Burada çaylar var arkadaşlar. Elma çayı 227. Çaylar pahalıymış ya. Yeşil çay 430. Evet kahve fiyatları. Bakın Jacobs 1500. Nereden baksanız şu 500 lira arkadaşlar. Müsliler var evet daha doğal ürünler vesaire. Yulaf ezmesi bakın burada pahalı. Gerçi bunların içeriği farklı biraz daha. Yumurta önemli bir besin maddesi olan yumurta. Kaçlı bu yumurta? Sarı yumurta. 279. Nereden baksanız 100 liraya yakın. 8 yumurta. Pahalıymış yumurtalar. 10 adet 100 liraya yakın. Yani tanesi 10 liraya geliyor. Beyaz etler var bakın. Kıyma var burada. Dana ve domuz kıyması karışık bu. 300. Yani yaklaşık 100 liraya geliyor. Yarım kilosu. Evet burada tavuk var bakın 383. Evet kilogramı 383. Tabii bunlar ne kadar 380 yani 1 kilo mu onu bilmiyorum. Yani yaklaşık işte 100-120 lira gibi düşünün. 130 lira gibi düşünün. Mesela bütün tavuk var burada. 1.86 yani 2 kiloya yakın. Fiyatı nerede yazıyor? 619 dinar. Yani 2 kiloya yakın tavuk 300 lira gibi düşünün. Gayet iyi. Burada köfteler var. Evet yarım kilo köfte mesela. Kilosu 300 olursa yarım kilosu 150 lira. Evet gelelim alkol fiyatlarına arkadaşlar. Bakın burada şaraplar var. Tabii şaraplarda fiyat performansa göre değişecektir muhtemelen. Şurada görebilirsiniz. Minimum burada 1800 liralık yani nereden baksanız 700 liralık bir şarap var. Ama daha ucuz şaraplar da var. Bakın şöyle aşağı indikçe fiyatlar biraz ucuzluyor. Bakın. Yani 150-200 liraya şarap içebiliyorsunuz. Çok daha uygun fiyatı olanlar da var. Hani alkol zaten Balkanlarda ucuz arkadaşlar. Çok pahalı değil. Suyla kafa kafaya gidiyor. Biralar özellikle. Karadağ'da da öyleydi. Mesela marketlerde su biradan daha pahalıydı. Karadağ videomu izlerseniz sağ üst köşeye bırakıyorum. Detaylı güzel bir vlog oldu. Karadağ'a gitmek isteyenler o vlogdan yardım alabilirler. Biralar mesela arkadaşlar. Bakın 124. Yani ne kadar bu bira? 40-50 lira arası. Aşağıda daha ucuzları var. 95. Bakın Tuborg var. 89 dinar. Yani nereden baksanız 30-60 20 yani 30 lira arkadaşlar şu şişe burada. 30 liraya satılıyor. Carlsberg aynı şekilde 30 lira. 35-40 lira Heineken. Hani başka size bilinen pahalı bakın Blank Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 80-90 lira civarında. Burada 40-50 lira bandında. Yani Corona mesela. Corona zaten tüm dünyada pahalı. 100 liraya geliyor ama burada yine de ucuz 100 lira yani bu bira. Sol da aynı şekilde çok güzel bir bira. O da 100 lira gibi düşünün. Burada böyle kokteyller var. Hazır kokteyl yapmışlar. Alkol oranı da normal. 4 mesela. %4. 4,5. İçeriğine göre değişiyor. Bakın böyle paketler. Mesela dörtlü Carlsberg 404 yani 150 lira 4 tane bira yaklaşık. Bakın meyve suları işte 50-60 lira. 50 lira. Market mekanda 480 market
kaç katı koymuş? 80 lira markette. Yani 4 katı falan. ne yapıyoruz arkadaşlar? Mekanlarda suyu, kahveyi, birayı içmemeye çalışın. Alın elinizde için. Kimse size sokakta niye alkol alıyorsunuz demiyor burada. Ve temizlik ürünlerini göstereyim. Mesela deterjanlar yani 600-700 liraya denk geliyor. Bakın pahalı arkadaşlar. Bulaşık ürünleri biraz ucuz gibi. Ama tabii bunlar da bakın markadan markaya değişiyor. Neredeyse 3 katı. Bakın Fairy'e bakın. Şuna bakın. Diş macunları. Yani 30-40 lira, 50 lira gibi düşünün. 40-50 lira. Ucuz bunlar. Gerçi burada pahalıları da varmış. Sensodyne 100 lira. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Aynı aşkım şu an. Yani bunlar Türkiye ile aynı bakın bu ürünler. Aynen. Evet Petler şurada de petler var Türkiye'yle mesela. aynı. Pet fiyatları da hemen hemen. Yani buradaki fiyata göre ne yapıyor? Yaklaşık 80-90 liraya geliyor. Doğru mu? Türkiye'de 80-90 lira mı? Ha yok daha fazla. Yani Biz de indirime gidince aynı. öyle alıyoruz. Hemen hemen aynı işte ya. Aynı. Kedi besleyenler, sevgili takipçilerim. Bunlar yaklaşık burada 30-35 liraya gibi denk geliyor. Bir tık Türkiye'de fazla. Mesela bu dörtlü paket 270 yani burada nereden baksanız 100 lira dörtlü paketi. Hemen hemen aynı. Senin Kinder var burada. Paketi 220 dinar. Nereden baksan 70-80. Burada çok ucuzmuş ya. Sadece bunun dörtlüsünü mü ne? 50 liraya alıyoruz. 30 lira genelde. İşte 70-80 lira gibi düşünün. Ben hani Türk lirasını çevirerek söylüyorum. Birayla aynı fiyat. Bira fiyatına su var bakın. Tabii ucuzları da var ama pH oranları çok düşük. İçmenizi tavsiye etmem. Yani muhakkak pH oranına bakın içeceğiniz sularda. 7,5'un üzerinde olmasına dikkat edin. Mesela bu su ne kadarmış? 88. Yani nereden baksanız 30 lira bu su. Evet makarnacılar bakın makarna fiyatları var burada. Böyle 50-60 lira 70 lira. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10 lira. 3 tane su doğru mu? 3 tane de cips var. Tamam. 1753. Evet 650 lira. 10 tane bira, 3 su, 3 cips. Hemen buradaki fiyatlara da bakalım hızlıca. Evet, diş macunlarının fiyatı mesela 150-200 lira bandında değişiyor. Diş fırçaları yine iyisine kötüsüne göre bakın 1300 neredeyse 500 liraya bile 400 liraya bile 3 tane var. Parfüm fiyatlarımız yüksek diyebilirim. Ama ucuz parfümler de var yani böyle 1000 lirayla 2000-3000 lira arasında. Bakın burada yüz maskeleri var. 50 liraya da var, 100 liraya da var. İşte makyaj temizleme. $200-300 lira, 150 lira. Evet burada da pahalı olanlar. Bakın yani 150-200 lira arası oldukça pahalı. Şampuanlar vesaire. Ürünleri var şöyle bakarsanız. Ruj fiyatları şöyle göstereyim. Bakın şampuanlar 150-200 lira, 300 lira bandında. Yine markasına göre değişiyor. İşte 150-200 lira gibi. Şu ürünleri de göstereyim size. Bunlar da 500 lirayla 1000 lira arasında değişiyor yine burada. Bakın makastı, tırnak makasıydı, törpüydü. 150-200 lira, 300 lira, 400 lira. İyi ki pançolarımızı aldık. Belgrad'da yağmura denk gelmek de güzel oldu, keyifli oldu. Farklı bir atmosfer yaşıyoruz şu an. Mikrofonun da şarjı bitti. Onu bir şarj edelim. Bakın hava sıcak, hafif yağmur var ama hava güzel. Kısa kolluyla bile dolaşabilirsiniz. Ve oldukça hareketli. Bugün de maç var herhalde. Ne maçı var acaba? Şimdi menüyü de göstereyim size arkadaşlar. Bakın yani ekstralar, işte salatlar, burritoslar. Burritos böyle hamur içine yapılan şeylerdi herhalde. Şurada Meksika mutfağına ait şeyler var. Burada soslar var. Tatlılar var burada. Hamburgerler var. Ortalama işte şu 300 lira gibi düşün. 330. Hamburgerler de işte böyle bir 400 lira, 500 lira. Öneri istedik arkadaşlar. Çünkü gerçekten hani yazıyor ama görsel olarak nasıl bir şey gelecek bilmiyoruz. Şunu söyledik. Yanına bir şeyler daha istedik. Yok dedi. Bu sizin için yeterli olur.
Şimdi içeceğe geçiyoruz. Tabaklar, çatallar geldi. Sosumuz geldi. Bu ikisini söyleyeyim, bundan başka bir şeye ihtiyacınız yok dedi adam. Boşuna bakmayın dedi diye. Evet, doyurucu herhalde dedi. 2 kişi yeter dedi gibi. Olmadı. Dışarıda patates kızartması her daim var. Sosisli vardı, bir de ne vardı? Çeşni vardı. Çok farklı bir tavuk döner yapan bir yer vardı. Önünden O da geçtik. kapanıyor ama. Bakın bu bildiğiniz et işte arkadaşlar. Yani demek ki Bildiğimiz bu. yani umarım güzel şeyler gelir. Bakalım bekleyeceğiz. Can I take a video? Yes, thank you. This one. Okay. Two, please. Bakıyor kadar adam anladın ne söyleyeceğim. Yani böyle parmağınla gösterdin daha ne yapacağım? Hala okumaya çalışıyor. Adam çok hızlıca yiyin ve defolun gidin der gibi tutturduğu Bu için. yeter yeter diyor. Mutfağı oyalamayın. Bunu yiyin kalkın der gibiydi harbiden ya. Evet. Ne yapıyor? İki tane. Bunu istiyorum, bunu istemiyorum. Niye? O tavuk daha güzel. Bunu istemiyorum. Bak ya. Ama güzel görünüyor. Burada altında dürümler falan var bakın. Ama seninki daha güzel sanki ya. Değişiklik olarak marul yemekle başladım. Türkiye'de yaptığım şey değil. İçinde ne var bunun? Tavuk var bunda. Sen ne yiyorsun? Senin tabağından Ben daha yemek yemedim ya. Güzelliğe bak tabağın. Tavuğun çeşnisi çok güzel. Yarım kıvırcığı doğramış üstüne. Meksika'da gerçekten bu kadar marul yiyorlar mı bir acaba? şey söyleyeceğim. Bu tabak var ya 350-400 lira falan. O zaman ve full. Şimdi acaba menüde senin yediğin ne, benim ne yediğim hangisi? Bilmiyorum. Seninki de mi tavuklu bu arada? Etli değil mi? Meksika mutfağına gelip tavuk yemek istemiyorum ki. Yani paylaşmak zorundayız. Haksız mıyım? O zaman yarısını veririm. Ne? Hayır, yarısı benim, yarısı senin işte. Yok ben Vay be arkadaş ya. Ulan Meksika mutfağına geliyoruz, hanımcılık yapıyoruz burada. Yalnız sosu güzel. Sos bana neyi hatırlattı ya? Güzel bir domates kullanmışlar. Ama bir acı istiyormuş o sos ya. Çok tatlı. Yani tatlı değil, dümdüz. Patates. sürekli patates yiyoruz. Buraya geldiğimizde. Ya ben bir söyleyeyim, tavuklu söylemezdim ya. Belgrad'a geldiğimizden beri en beğendiğim yemek bu oldu. Belgrad'da mı? Yani ilk Meksika mutfağı deneyimine göre bence güzel bir seçim. Rastgele bir seçim. Aslında bana gelmişti. Bu tiftiklenmiş, uzun süre pişirilmiş bir dana eti arkadaşlar. Normalde sen kırmızı et sevmiyordun. Ne oldu? Tamam var ya. Aradığım et yeme biçimini buldum. Sırbistan'daki menülerde arkadaşlar görsel bulmanız çok zor. Yok yani. Sipariş vermeniz çok büyük bir zaman alabiliyor. Ama sabırlı davranıyorlar, anlıyorlar, biliyorlar çünkü fark ediyorlar bu durumu. Peki senin tavuğun içinde de böyle krema, kaşar gibi bir şey var mı? Ne yazık ki yok. Şuna bak. Marula para verdim. Şaka bir yana yemek doyurucu. Şeyi güzel, lavaşı güzel. İçindeki mantar tavuk oranı bayağı bol. Güzel sarımsaklı bir çeşni var tavuğun üstünde. Memnun kaldım buradan. Zapata'yı sevdik arkadaşlar. Arkadaşlar Aziz Sava Kilisesi'ne doğru gidiyoruz. Uğradığımız Tesla Müzesi'nin çok yakınında Aziz Sava Kilisesi. Oraya gidince detayları, harika görüntüleri paylaşacağım sizinle. Evet, şurada minik bir pastane gördük. Yani Sırbistan'a gelmişken bol bol pastane, değil mi? Pasta, börek, çörek. Ha, bak burada tartlar falan var. O tost galiba. Kaşarlı, zeytinli bir şeyler. Şu senin Karadağ'da yediğin tatlı. Baklavadan daha iyi dediği tatlı. Yani baklavanın yerini hayatta tutamaz. 130, 260. 800, 800, and 10. 400'e 400 diyor. Oradaki yazan onun için geçerli değil diyor. Evet. Niye öyle? It's not fair, right? Not Yes, fair. because I'm cleaning this. Aa, almayacağım. No, no. Okay, bye. Thank you. Şöyle bir şey geldi başımıza. Az önceki pastanede 130 yazıyor ürünün karşısında. Yani yaklaşık ne kadar? 40-50 lira gibi bir şey.
Sonra ödemeye geldiği zaman bize 800 olduğunu söyledi iki parça ürünün. Biz de dedik ki bunların karşısında 130 yazıyor. Ne yazık ki dedi, ben buraları temizliyorum dedi. Bunların dedi fiyat etiketini kaldırdım gibi bir şey söyledi. Biz de almadan çıktık. Boşuna da ısıtmış oldu o ürünü. Ya bu gibi şeylerle karşılaşabiliyorsunuz işte Sırbistan'da. Yani dikkat edin. Uyanık olun. Vermeyin. Almayın, çıkın. Yaklaşık 3000 metrekare alana kurulmuş arkadaşlar bu kilise. Aziz Sava'ya ithafen yapılmış. 1100'lü yıllarla 1200'lü yıllar arasında yaşamış. Katedralin inşasına 1935 yılında başlanmış. Fakat 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle durdurmuşlar yapının inşasını. Aslında hala da devam ediyor yapının inşası. Böyle etrafınıza baktığınız zaman restorasyon ya da tamamlayıcı öğelerin daha bitmediğini görürsünüz. Yani içerideki mozaikler, işte freks süslemeler falan çok iyiymiş. Mozaiklere de bakmamız lazım. Bir de kilisenin alt katı varmış. Alt katına da bir ineriz. Balkanların en büyük Ortodoks kilisesi olmaya aday. Ya tamamlanmadığı için literatürü herhalde almamışlar ama Avrupa'da da ilk üçe girebileceği söyleniyor bu katedralin. Aslında bir katedral değil burası. Kilise. Şehrin merkezinde, boyutu gereğiyle de çok böyle katedral havasını andırmasa bile herhalde literatüre burayı katedral olarak alacaklar tarihine isnaden. Niye bu bölgeye yapmışlar? Aziz Sava'nın bazı eşyalarını veya kalıntılarının Osmanlılar tarafından yakıldığı bir yermiş. Yakıldığı yere yapmışlar kiliseyi. Kubbenin inşası 1989'da tamamlanmış. Yani nereden baksan yapımı başladıktan 50 yıl sonra. Açık kıyafetlerle girmek yasak. Onların uyarısını da vermişler. Ve şurada bir tane güvenlik var. Biraz böyle artist bir abimiz, arkadaşımız. Şu derinliğe, genişliğe bakar mısınız? Bakın altın mozaikli süslemeler var içeride. Gerçekten mozaik süslemesi açısından çok zengin. Kenarlarda yine merkezi kubbeyi destekleyen yarım kubbeli alanlar var. Burada büyük sütunlar var arkadaşlar, girişte taşıyan. Büyük sütunların hareketlendirilmesi için biraz farklı bir taş kullanılmış. Görüntüyü zenginleştirmesi açısından. Ve sütun başlıkları da oyularak yapılmış. Ters huni şeklinde diyebileceğimiz bir sütun başlığı uygulanmış, köşeli, alt taraf yuvarlak hatlı. Mozaikler Sırp Ortodoks geleneğine göre tasarlanmış. Yani hem İncil hikayeleri var, hem Ortodoks azizlerinin görsellerini görebilirsiniz. İsa Pantokrator var. Yani her şeyi yöneten İsa gibi düşünebilirsiniz açılımını. O mozaik bulunuyor. Gökyüzünün ortasında büyük bir figür olarak resmedilmiş. Zaten biliyorsunuz camilerde ve kiliselerde kubbe gökyüzünü temsil eder. Gökyüzünün altında bulunur herkes. Yani sadece bir estetik, bir güzellik olarak görmeyin. Aynı zamanda Sırp halkının dini ve milli kimliğinin bir yansıması olarak düşünebilirsiniz katedrali. Bakın bu şey olabilir. Meryem Ana ve İsa, Madonna diye de tabir edilir bu. Yani Madonna, Meryem'in kucağında resmedilen küçük İsa görsellerine denir, ikonlarına denir, kolyeleri de olur genelde, takılır. Bunun bir diğer ismi Madonna'dır. Zaten Hristiyan mimarisinin genel hatlarıyla şu merkezi kubbede en ortada işte ilgili Aziz'in görseli bulunur ve çevresinde de havariler yer alır. Aslında bu tüm mitlerde ve dinlerde yaygın bir şekilde olan bir şeydir. Kimi bunu işte havari olarak nitelendirmiştir, kimi melek olarak nitelendirmiştir. İşte herkesin kendine has bir vazifesi vardır. Bizde nasıl simitçiler varsa burada da mısır pıtlağı var arkadaşlar belli bölgelerde, popcorn. Stardust'a yavaş yavaş giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bak şu aradan gireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çorba. Evet bak şu. Şu herhalde Şu. senin. Evet şu. Şu ama o kaymak şu kaymak bak. Mesela karışık bu. Bu. İçkiler var bak, değişik küçük küçük şişede içkiler var. Bu bölge çok eski bir bölge. Genelde böyle sanatçıların, işte yazarların, ressamların sabahlara kadar sohbet ettiği bir yermiş. Kafeler oldukça yaygın. Hatta dünya tarihinde ilk
açılan kafelerin yer aldığı bir şehir olduğu için Belgrad, onların da burada olduğu söyleniyor. Kafelerde otururken genelde kahve içerken para karşılığı size hikaye anlatan kişilerle de, personellerle de karşılaşabiliyor musunuz? Onlara lütfen iyi davranın diyorlar. Çünkü tarihi güzel anlatıyorlarmış, hikayeleri vesaireyi. Burada yöresel yemekleri yiyebileceğiniz restoranlar var. Az önce gösterdim size. Şöyle sokağa çekmek istiyorum, bakın. Çok güzel tarihi bir dokusu var buranın. Belgrad'a gelirseniz burayı muhakkak ziyaret edin. Yani burayı listenize eklemeden, buraları görmeden gitmeyin. Yani bu vlogda gösterdiğim yerleri zaten listenize alın arkadaşlar. Yapabileceğiniz çok başka bir şey kalmıyor. Meyhane sokağı gibi. Evet evet. Meyhaneler oldukça sık burada. Taverna tarzı. Arnavut kaldırımlar var. Tarihi doku gerçekten çok güzel. İyi hissediyorsunuz. O tarihin içinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Çok uzun bir sokak değil. Bakın karşıda cadde var hemen zaten araçların olduğu yer. Sokak lezzeti serisine Kobasike'yi ekleyeceğiz. Skadarska'nın içinde Kobasike etleri göstermiş. Yani şu Bavarska Alman tarzı sosis. Üstteki de buranın sosisinden. Öyle. Bakın sosları da koymuş abim oraya. O eğlene eğlene çalışıyor işte. Bakın buraya böyle oturma alanı da yapmışlar. Çok güzel, yol kenarına. Korunaklı bir yer. Yağmur yağsa da önemli değil. Şefin önerisini aldık, yapıyor. Yani ondan koydu. O neyse işte. Pavlaka denilen bir şey o. Böyle rengi falan biraz tuhaf. O hardal olabilir. Bu mayonez herhalde. Şu mayonez gerçi. O yoğurt sos. Soğan koydu biraz. Buram buram soğan yiyeceğiz. Ondan koydu. O pesto sos gibi bir şey. Evet, biraz ketçapla şekillendirdi abim. Şöyle içeriğini de göstereyim size arkadaşlar. Thank you bro. 140-150 lira ikisi. Hardalı çok güzel. Soğanla yakışmış. Çocuk işini biliyor. Buranın yerel sosislisi bu. Çok güzelmiş. Biraz köfte gibi dedi. Ve biz bunların hepsini aynı yiyoruz. Evet ya. Yanında patlak sosisçi var. Patlak sosisçi mi? İçinde peynir olan hani yiyince çıkıyor ya. Ne ya, onu anlamadım. Şunu mu diyorsun? İyi gel bakalım hadi. Neyse. Dışı çıtır bunun. Bak çikolatalısı bile var. Şunları diyorsun sen. Orijinal olanıymış. Bu şey olanı. Ney? Mozzarella olanı, bu peynirli olanı. Sadece ama peynir. Bu orijinal olanı. Tamam, orijinal yiyelim o zaman. İstediğin bir sos var mı? İşte hardal, ketçap, mayonez, acı sos. Bilmiyorum. Yok, tamam. Ya mesela bunu aldık ya, aklım öbürlerinde de onu da mı alsak, bunu var. Bir tane hakkımız var, hangisini alsak diye mahvoldum orada. Ya ne hakkı, istediğini alıyoruz işte hayatım, boş ver. Ye, Hayır ne? ya, hepsini birden yiyemeyiz ya. Yiyoruz ama. Kıtır mıtır dedi. He. Beğendin mi? Hiç hayalimdeki gibi çıkmıyor. Tutamıyor. Buyurun arkadaşlar. İçinde de şöyle bir sosis var. Aslında evde bir şey beğenmedim ama yapmıyoruz. Çünkü ben evde ne yapıyorsam yiyorum. Kendim yaptığım için. Hamur mu? Çok zararlı bir şey o ya. Evet, yani bir de bayatlamış bence. Çıtırlığı gitmiş. Böyle sert yumuşak olmuş o çıtırlık. Ben sana söyleyeyim. Bunun içinde mısır unu var, yumurta var, tuz var, biraz baharat var, kızgın yağ atmışlar yani. 5 üzerinden 0. Yani niye burada kuyruk oldu, orada olmadığı anlaşıldı arkadaşlar yani. Ama Japonlar da oradan yiyordu, merak ettim ben de. Onlar da bizim gibi kurban denemek için yediler işte. Bir daha da gelmezler. Bundaki tek lezzetli şey ne biliyor musun? Bak şunun üstünde birkaç tane susam var, görüyor musun? Susam diyorum, çörek otu. Bir tane çörek otu tadı geldi ağzıma. Renklendirdi olayı. Onun dışında hiçbir çocuğu yok yani. Ama güzel, gel yürüyelim şöyle. Bak fotoğraf çekip gazete küpürüne basıyor. Gösterelim şimdi. Dur. Bakın arkadaşlar, burada fotoğrafınızı çekiyor.
Böyle eski bir fotoğraf makinesi. Burada gazeteye küpürle basıyor. Gel çektirelim hadi bir fotoğraf. İster misin? Tamam. Nasıl bir şey çıkıyor? Oo. Dur bakayım. Çok güzel, evet evet. 300 dinar arkadaşlar. 100 liraya falan geliyor. Thank you. Havalanına gitmeniz için eğer otobüsü kullanacaksanız hemen göstereyim size. Bakın şu bölgeye geliyorsunuz. Burada 71, 60 L, 75 yazıyor ama 72 yazmıyor. Ama siz bu durakta bekleyeceksiniz. Ben 2 kişiye sorup teyit aldım. Bu durakta bekleyebilirsiniz. Bu durağı nasıl bulacaksınız? Kenez Mihailova, o meşhur caddenin arkasındaki ana yol burası. Hatta şöyle ileriyi göstereyim size, bakın. Hani nerelerde şöyle birkaç binadan tanıyabilirsiniz. Yolun karşısına geçip o binalardan hemen burada şöyle kalabalığın içinde, bakın karşıda gerçek Berlin döneri var. Burada eczaneler var. 15 dakikada bir kalkıyor. Dolmuş da var mesela. Bu 60 numara ama. Otobüs 40-50 dakika, bazen 1 saat sürebiliyormuş. Biz biraz erken gitmek istedik. Gezmek istedik. O yüzden otobüs kullanmak istiyoruz. Zaten otobüslerde ücretsiz arkadaşlar. Bilet falan kullanmadan biniyorsunuz. Evet bakın arkadaşlar, 72 numara yazdı. Hani neden yazmıyor diye endişe etmeyin. Belli bir süre sonra yazıyor ve ne kadar sürede geleceğini de otobüsün gösteriyor burada. Evet, biz Belgrad'dan vedamızı edelim artık. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takip ve beğenilerinizi unutmayın. Umarım faydamız dokunmuştur. Bizimle eğlenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.